Merhaba arkadaşlar, PES sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Ayın en çok beklenen haftası geldi arkadaşlar. Bu perşembe günü oyunda yeni sezon başlıyor. Yeni sezon demek yeni maç bileti, yeni adaylı sözleşmeler, yeni etkinlikler ve yeni kampanya demek. Oyunun en hareketli günlerinin belki de başında geliyordur. Sezonun ilk günü ve yeni sezon perşembe günü başlıyor arkadaşlar. Bundan dolayı da oyunda bitecek bu perşembe günü bayağı bir şey var arkadaşlar. Şu anki sezon karnaval temalıydı ve 1 Şubat tarihinde başlamıştı. Şu anki sezon önümüzdeki perşembe 7 Mart tarihinde sona erecek ve 7 Mart perşembe günü önümüzdeki perşembe yeni sezon gelecek. Bundan dolayı da şu anki adaylı sözleşmelerin süresi Perşembe günü dolmakta. Önümüzdeki perşembe yeni adaylı sözleşme paketleri gelecek. Özellikle bu sol taraftaki adaylı sözleşme paketi bizler için çok önemli. Çünkü en yüksek seviyeli futbolcular orada olmakta. Ne yazık ki şu anki pakette 99'a çıkan bir tane bile futbolcu yer almıyor. İnşallah gelecek pakette ilk 11'imizde bile kullanabileceğimiz kalitede oyuncu olsa. Adaylı sözleşmelerle alakalı dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de şu ki arkadaşlar, elimizdeki adaylı sözleşmelerin son kullanma tarihine dikkat etmemiz lazım. O paketler bölümünde aşağı tarafta ayrıntılar yazmakta. Oraya tıkladığımızda elimizdeki adaylı sözleşmelerin son süreleri yazıyor. Yeni adaylı sözleşmeler 7 Mart'ta geliyor. Eğer 7 Mart tarihinden önce adaylı sözleşmelerimiz bitiyorsa kullanmamız gerekiyor. Ama diyelim ki bizim elimizdeki adaylı sözleşmelerin son kullanma süresi bayağı geç bitiyor. 7 Mart, 8 Mart, 9 Mart. 7 Mart'ta da şuna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Diyelim ki elimizdeki bir adaylı sözleşme Perşembe sabahı bitiyor. Saat 8'de, 9'da, 10'da. Oyun o sırada bakımda olacağı için arkadaşlar silinir. Eğer oyun bakımdayken adaylı sözleşmemizin süresi doluyorsa onu önceden kullanmalıyız. Ama diyelim ki elimizde bir tane adaylı sözleşme var. Perşembe günü öğleden sonra bitiyor. Saat 2'de 3'te. Unutmayıp o gün girersek o adaylı sözleşmemizi kullanabiliriz. Burada önemli olan elimizdeki adaylı sözleşmenin günü ve saati. Saat de çok önemli. O geçmeden kullanmamız gerekiyor. Yoksa Konami bunları siliyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte eFootball Ligi'nde de şu anki aşama yenilenecek arkadaşlar. Hangi klasmandaysak ona göre de hediyelerimiz Perşembe günü verilecek. Perşembe günü maç bileti yenileniyor. Buraya tabi orta kısma ve aşağı kısma kimlerin ekleneceği de önemli. 97'nin üzerine çıkan seviyeli futbolcu ne yazık ki eklemiyorlar. Ayrıca geçen hafta başlayan güzel bir kampanya vardı. İstediğimiz oyuncuların ilerleme puanlarını şu an 0 GP'ye sıfırlayabiliyoruz. Ama perşembe günü sona erecek arkadaşlar. Eğer seviyesini, özelliklerini değiştirmek istediğimiz futbolcular varsa bu perşembe günü 0 GP ile bunu gerçekleştirebiliriz. Perşembe günden itibaren tekrardan GP'li olacak. Bugün biteceklere baktığımızda pazartesi günü gelen bu güzel paketin bugün son günü. 102 Roberto Baggio, 102 Rijkaard ve 100 Ambrosini bugün sona eriyor arkadaşlar. Yarın yeni epic paket gelecek. Bugün bitecek etkinliklere baktığımız zaman bu 3 etkinliğin bugün son günü. Perşembe biteceklere bakacak olursak çok fazla şey perşembe sona eriyor. Buradaki etkinlikler 2 tanesinden temalı etkinliklerden 50'şer futbol parası kazanabiliyoruz. Bugün bitecek bir temalı etkinliğimiz de var. Şu an oyundan 150 futbol parası etkinliklerden kazanılmakta. Mücadele etkinliği var. Bir de tur etkinliği. Bu 4 etkinlik perşembe günü sona eriyor. Ayrıca hedefler vardı. Tamamlamışızdır ama tamamlamadıysak belki yedek bir hesabımız varsa bu Japon Ligi ile alakalı hedefler de bu perşembe günü sona erecek. 50 futbol parası, GP gibi hediyeleri vardı. Perşembe günü mağazadan da 2 tane oyuncu kaldırılacak. Jovic ve Beri. Zaten az oyuncu vardı. Şimdi 2 tanesi daha kaldırılacak. O zaman yakın zamanda mağazaya futbolcu eklenebilir. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Manchester United oyuncularının efsane kartları, epik kartları oyuna eklenmişti. Fakat o kartlar henüz gelmedi. Geçtiğimiz dönemlerde Inter, Milan, Bayern Münih, Barcelona takımların paketleri gelmişti. Mağazaya oyuncuları da eklenmişti. Ama hala Manchester United duruyor. Bakalım Manchester United'ı ne zaman ekleyecekler? Belki Mart ayında Manchester United ile alakalı da bir gelişme yaşanabilir arkadaşlar. Perşembe biteceklerden bir tanesine de baktığımızda 500 futbol parasına satılan bu formanın da perşembe son günü. Çok fazla paket geldi geçen hafta. Japon Ligi ile alakalı 2 tane paket var. Japonlara bunlarla alakalı ücretsiz açma hakkı veriyorlar. Ama bir tanesi bile 5 yıldızlı değil. Seviyeler çok düşük. Geçtiğimiz perşembe 2 tane Player of the Week paketi gelmişti. Şampiyonlar Ligi'nden ücretsiz açma hakkı vermiyorlar arkadaşlar. Lig Player of the Week'inden bir tane vermekteler. Onu da etkinlikten kazanıyoruz. Yapay zekaya karşı tur etkinliğinden elde etmekteyiz. Ayrıca ligime eklenen futbolculara baktığımızda özellikle de epik futbolcu çok heyecan verici olmadı. Mesela bir öncekinde Kaka'yı eklemişlerdi ama bu sefer kaleciyi eklediler. Umarım önümüzdeki perşembe
daha güzel futbolcular eklerler. Yarına geçtiğimiz zaman yarın hücum oyuncuları epik paketi gelecek arkadaşlar. Haftalık pazartesi etkinliklerimiz olacak. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik. Yanında az GP kazandığımız ve beceri antrenörleri kazandığımız klasik pazartesi etkinlikleri. Epik pakete geçecek olursak hücum oyuncularından oluşuyor ve pozisyonlar bizler için önemli. Santrafor, Arsenal takımından, Bayern Münih'ten sağ açık, gizli forvet, ofansif orta saha, santrafor, sol açık, ofansif orta saha. Bu futbolcular epik pakette yer alacak renkli kartlar. Bu pozisyonlarda oynayıp gelmeyen epiklerde bunlar arkadaşlar. Bu 6 epik futbolcunun 3 tanesi yarınki pakette olacak. Tabi gönül ister ki kim olsun? Rummenigge olsun, Michael Owen olsun, Ronaldinho olsun. En iyi üçlü ama Konami o üçlüyü getirmeyebilir. Şimdi bu 6 futbolcunun 3'ünü Konami tercih edecek. Pozisyonlara baktığımızda Ronaldinho'nun Milan kartı sol açık. Santrafor Michael Owen var. Santrafor Rummenigge, santrafor Pizarro. Sağ açık Paulo Sergio ve ofansif orta saha Hunes. Bayern Münih'ten 4 tane futbolcu var. Yani Bayern Münih'ten 2 tane futbolcuyu yan yana getirirler mi? Eğer her takımdan bir tane tercih edecekse kafadan Ronaldinho, Michael Owen geliyor. Burada önemli olan tabii en çok beklenen isim Rummenigge ve Ronaldinho tabii ki, ama Ronaldinho'nun tabii Barcelona kartıyla bu kartını kıyaslamak lazım. Barcelona zamandaki Ronaldinho en iyi Ronaldinho'ydu ama Milan kartı eğer olur da yarın gelirse özelliklerine, seviyelerine bakarız. Şimdi burada sadece tahmin yapabiliriz arkadaşlar. Ne yazık ki resmi açıklama yok ama böyle güvenilen kaynaklardan sızan bilgi de yok şu üçlü gelecek yönünde. Tahminler yapılıyor. Şu gelebilir, bu gelebilir diye. Ama Konami bazen beklentinin tam tersini yapabiliyor. Beklenti Ronaldinho, Michael Owen, Rummenigge'nin gelmesi. Bir bakarız hiç istemediğimiz futbolculara da Konami tercih edebilir. İnşallah yarın en çok istediğimiz üçlüyü Konami getirir. Yarın sabah bu futbolcular geldikten sonra maksimum seviyelerine, özelliklerine bakarız arkadaşlar. Sizler hangi üçlünün gelmesini istiyorsunuz? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir de arkadaşlar mobil için bazı dikkat çeken dizilişlere bakalım ve sonra da en sonunda da bir kampanya haberi var. Ona değinerek videomuzu tamamlayalım istiyorum. Geçtiğimiz perşembe günü güncellenen dizilişlere baktığımızda sıra dışı yeni bir diziliş ne yazık ki olmadı. 4-2-4, 4-1-1-4 gibi dizilişler uzun süredir gelmiyor. Mobilde böyle dikkat çeken dizilişlere baktığımızda mesela bu iki santraforun arasındaki mesafenin biraz fazla olduğu takımımız var. Kore Cumhuriyeti'nden Seul BR. Yorumlarda arkadaşlarımızın en çok sorduğu dizilişlerden bir tanesi de 4-1-3-2 dizilişi. Kanatlı, ofansif orta saha, 2 santraforlu oynayabildiğimiz diziliş. Arjantin'de River Plate bu dizilişi kullanmakta. Veyahut da İspanya 2. Liginden Levante. 3 takım kullanıyor. Üçünün de dizilişi tıpatıp aynı. Herhangi bir farklılık bulunmamakta. 2 santrafor, 2 ofansif orta saha oynayabildiğimiz 2 tane takım var. Brezilya'dan Santos'u tercih edebiliriz. Mesela bunun kanatlı versiyonu kullanan takımlar var. Arjantin bir santrafor bir GF şeklinde çapraz forvetleri kullanıyor. Uruguay milli takımı da bu dizilişin ofansif orta sahada değil de kanatlı versiyonu kullanmakta. Eğer o tarzda düşünüyorsanız arkadaşlar o milli takımları da tercih edebilirsiniz. Bir de 4-2-1-3 dizilişine bakacak olursak oyundakinden biraz farklı olan 2 tane takım var. Ama mesela 2 ofansif orta sahalı sağ açık sol açıklı diziliş var mı derseniz yok arkadaşlar. Geçen haftalarda Calama vardı. Ne yazık ki o değişmiş. 4-3-3'e dönmüş. Şu an oyundaki 4-1-2-3'ten farklı herhangi bir 4-1-2-3 dizilişi bulunmuyor. Son olarak bir de kampanya var arkadaşlar. Bu kampanya büyük ihtimalle perşembe günü gelebilir. eFootball uygulaması olsun, diğer oyuncu seviyelerini paylaşan yerler de bu kampanyayı duyurdu. Oyuna bir Messi kartı eklendi. Yine bize bir Messi kartı hediye edilecek. Fakat bunun dışında ne tür hediyeler olacak? Görevler, işte GPDP hediyeleri gibi ne tür hediyeler bizleri bekliyor? Şimdilik bununla alakalı bir açıklama yer almıyor arkadaşlar. Yine bir Messi'nin kartı bizlere hediye edilecek gibi görünmekte. Geçen sene Ramazan ayındaki kampanyayı hatırlatayım arkadaşlar. Çünkü Ramazan ayına az bir zaman kaldı. 11 Mart tarihinde, 11 Mart pazartesi günü Ramazan ayı başlıyor. Geçen sene Konami Ramazan ayında 100.000 GP vermişti. Sadece o kadar arkadaşlar, farklı bir hediye vermemişti. Belki Ramazan kampanyasıyla alakalı bir hediye de olabilir. Messi olur. Yanında farklı günlük giriş hediyeleri falan da gerçekleştirebilirler. Geçen seneki kampanya ne yazık ki hayal kırıklığıydı. Umarız bu sene daha güzel bir kampanya bizleri bekler. Hazır bu perşembede yeni sezon başlıyor. Yeni sezonla birlikte güzel etkinlikler, güzel kampanyalar umarız bizleri bekler arkadaşlar. Oyunla alakalı gelişmeler oldukça karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdiden herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.